sevgili izleyicilerimiz, İMC Summit müthiş bir günü arkasında bırakırken Fatoş'a çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir seyirci kitlesiyle devam ediyoruz Fatoş'cum. Çok teşekkürler, harika bir paneldi. Ne diyorsun, neler kaldı tortu olarak veya Evet, kalbinde yer bırakan kelimeler nelerdi Itır'cım? Evet, müthiş bir gündü. Gerçekten çok heyecan vericiydi. Çok not aldık ama ben kendi notlarımdan derleyebildiğim, süzebildiğim kadarıyla aklımda kalanları, notlarımda kalanları şöyle kısaca paylaşmak istiyorum. Aslında daha çok kelimeler. Evet. Yani çok farklı isimler dinledik, çok farklı kurumlar dinledik, farklı ülkelerden, farklı saat dilimlerinden çok sayıda katılımcımız vardı. Ama hepsinin ortaklaştığı bir takım noktalar vardı. Ben de onları not almaya çalıştım. Bir tanesi zihinsel dönüşümdü. Yani mutlaka zihinleri dönüştürmemiz gerekiyor. Öbür türlü yüzeysel olur. Ne yaparsak yapalım bunu içselleştirebilmemiz için zihinsel dönüşüm çok kritik diye konuşuldu. Onarıcı yaklaşımlar benim çok hoşuma gitti. Benim de favorim. Her zaman onarıcı yaklaşımlar. Yani tarımda da olsa, eğitimde de olsa onarıcı yaklaşımlar. Yenileyici olması yaklaşımlarımızın, o da çok altı çizilen bir noktaydı. Şeffaf olunması gerektiği, şeffaflık ve hesap verebilirlik hangi alanda olursak olalım onun da altı çok çizildi. Tabii ki kapsayıcı çeşitlilik yine çok altı çizildi. Gerçekten kapsayıcı olmakmış gibi yapmadan herkesi kapsamak, eşdeğerlilik onun altı çizildi. Bir de enteresan metafor dönüp geldi arada. Özellikle ortaklıklar aşamasında. Çünkü evet, hepimizin en sevdiği sürdürülebilir kalkınma amacı 17. Biz hep ortaklıklar, işbirliği, çünkü bu amaçlara ancak ortaklıklarla, işbirliğiyle ulaşırız diyoruz. Ama işte burada kim sahne ışığının altında, kim değil, o sahne ışığının altında hep beraber durabilmek. Kimsenin bütün o yuvarlağı kaplamaması belki de, değil mi? Altında hep beraber durabilmek, onun altına birlikte sığabilmek. Gözümde öyle bir şey canlandı Evet. aslında. Bugün benim panellerimden bir tanesinde sürdürülebilir kalkınma amaçlarını kutup yıldızına benzettik ve kutup yıldızı olduğunda dönüşümü biz nasıl gerçekleştirebiliriz? Aslında bu metaforda şunu bize anımsatıyor belki. Hepimizin içinde biraz yıldız tozu var. O yıldız tozuna sadık kalıp bir yandan da bir samanyolunun içinde olduğumuzu, takım yıldızlarıyla birlikte yer aldığımızı kendimize hatırlatarak onları da yanımıza, ışıklarını parlatmalarına imkan vererek çekmenin bir yolunu bulmak. Bende de bıraktığı tortu bu. Belki de zaten hani kitapta da bu metafor üzerinden gittiğim için ben onu görünce hemen yakalıyorum ve çok heyecanlanıyorum. Benim de birkaç notum var. Onları eklemek isterim. Koşulsuz ve odaksız ekonomik büyümenin artık hani belki son 200 yıla damgasını vurmuş olabilir. Çünkü biz anahtar bir kelime olduğunu, sihirli bir şey olduğunu düşünüyorduk. Ama sihrini bir yere kadar kullandı. Hani bu noktadan sonra artık sorgusuz, odaksız ekonomik büyüme yerine toplumsal yaşam ve gezegenin sağlığını aynı anda gözetebilen, çünkü bugün bu da çok konuşuldu. Yani insan dediler, müthiş bir varlık. Nerede darda kaldığında inovasyon kelimesi de çok geçti. Evet, çok değil mi? geçti Sürdürülebilir gerçekten. kalkınma amaçlarıyla birlikte inovatif yaklaşımları benimsersek, hatta bir noktada güvenimiz kırıldığında neye sırtımızı dayayalım diye bir soru geldi ve panelistlerden biri dedi ki inovasyona sırtımızı dayayalım. Gerçekten ne olacağını bilmiyoruz ama ben Ağaçelenlere çok güveniyorum. Ağaçelenler A, B, C, D niyetini ortaya koyduğunda, onun için çalıştığında sana E, F, G, Z'ye kadar giden müthiş sonuçlar çıkartabiliyor. Dolayısıyla kapitalizmin nükleer çekirdeği gibi gördüğümüz o ekonomik büyüme yerine bunun içine acaba biz ne katabiliriz? Burada Halil Cibran'dan bir söz söylemek istiyorum. Kalbin bir volkansa eğer orada çiçekler yetişmez. Demek ki bize sadece, değil mi, 4 elementten ateş yetmiyor. Bu noktadan sonra diğerlerini de resmin içine katmamız gerekiyor. Bir de şu söylendi. Söylenenler ütopya gibi geliyor olabilir. Hani bu dil yeni bir dilse eğer, buradaki 2000 kişinin dışındaki bugün çok yüksek bir katılımla başladık. Yarın da böyle olacağına hiç kuşkum yok. Belki bazılarına yabancı bir lisan gibi geliyor olabilir. Kimisine ütopya gibi geliyor olabilir. Ama şu anda bir distopya yaratmış durumdayız. Bunu yaratabilenler ütopyayı da yaratabilirler. Eğer o ütopyaysa. Yani eğer ona ütopya diyorsak. Dolayısıyla bunların dışında benim hani çarpıcı bulduğum bizim panellerden birinde söylenen ve hemen arkadaşlarımın WhatsApp grubundan heyecanla paylaştığı, içeride biz ekiple de çok heyecanlandık. Nasıl ilerleyeceğiz? Yani insanlara ne öneriyorsun sözü? Bundan sonrası için. Bundan sonrası için ne öneriyorsun sorusuna Jay çok güzel bir, çok güzel bir cevap verdi ve hemen sevgili Didem
Küçük Prens benzetmesini yaptı. Söylediği şey şuydu: sabah kalktığınızda 3 nefes alın, aynada kendinize bakın ve deyin ki ben çocuklarım için bu gezegeni nasıl bırakıyorum? Daha iyi bir halde bırakmak için yapabileceğimin en iyisini yapabiliyor muyum? Olabileceğim en iyi ben olabiliyor muyum? Bu soruyu sorun ve şundan da bahsetti. Bu çok çok değerliydi. Kapsayıcılık dedin az önce. Ben dedi çok ayrıcalıklı bir ülkede, ayrıcalıklı bir ten rengine, ayrıcalıklı bir cinsiyete, bir erkek olarak, beyaz bir erkek olarak doğdum ve kültür beni daima ödüllendirdi. Sesim yüksek çıksın diye. Bugün hani kapsayıcılıktan bahsediyoruz, gençleri dahil etmekten bahsediyoruz. Ben bundan çok faydalandım. Hiç de şikayetini yapmıyorum ama dikkat etmemiz lazım. Ne zaman dinlemeye geçeceğiz? Dolayısıyla ben dedi tavsiye vermek değil, bundan sonra dinlemeye hazırım. Küçük ölçekli işletmeleri, yeni girişimcileri, sosyal girişimcileri, gençleri, bugüne kadar sesini duymadığımız her kimseyi dinlemeye odaklanmak istiyorum ve aslında bir nevi bunu önermiş oldu. Birazdan Marcello'ya bağlanacağız. Ben bugünü sanki kapatmak için Oz büyücüsüne referans verirsem güzel olur diye düşünüyorum. Bu da WhatsApp'tan gelen, benim arkadaşlarımdan gelen harika bir öneriydi. Dediler ki Oz büyücüsünü hatırlarsak eğer, değil mi? Orada bir cesaret mevzusu vardı. Evet. Cesur olmaya çalışan bir aslan vardı ve bugün de hep cesaretten bahsedildi. Yani iş dünyası Türkiye'de en muteber, en güvenilir kurumlar arasında görülüyorsa ve cesaret diyorsak, eli taşın altına koymak diyorsak aslında şunu belki fark etmemiz gerekiyor. Taşın altında olan biz değiliz, gezegenimiz. Biz de gezegenimiz taşın altında olduğu için oradayız. Yani yapacağımız bir şey bizi daha büyük bir taşın altına sürüklemeyecek. Yeni olasılıklara, yeni olma şekillerine götürecek. Dorothy evine dönmek istiyordu. Evimizdeyiz. Evimizde olduğumuzu bir fark edelim, bir rahatlayalım. Mehmet Atakan ne dedi? Evet. Panik halinde değil, Evet. sükunet halinde, Evet. huzur Evet. içerisinde hareket edelim. Oradaki olasılıklara açık olalım. Ve teneke adam kalp istiyordu. Bunu da bir hatırlayalım, kalbimizi bir hatırlayalım 3 derin nefes alırken. Beyin de isteyen bir korkuluk vardı. Evet, yani bunu da hatırlayalım. Ben hani günü kapatırken yuvamız, gezegenimiz olmadan cesaret, kalp, akıl, yuva dörtlüsünü birlikte gözeterek daha güzel geleceklere gidebileceğimize inancımız tam olsun diyerek sana devrediyorum. Kesinlikle. Evet, yapbozu ciddi tamamlamış gibi duruyoruz. Yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz ama gerçekten çok kritik noktaları tamamladık gibi geliyor bana. Ve söylediğin bir konuda aslında benim de çok dikkatimi çekmişti. Dinlemek, dinleyebilmek. En zoru dinlemek. Tavsiye vermeden, o bitirsin de ben konuşmaya başlayayım demeden dinleyebilmek. Dinlemek demişken şimdi Marcello'yu dinleyeceğiz. Duyduk ki bütün gün o bizi dinlemiş. Dinlemiş, evet, ama benim bir yapmam gereken bir duyuru var. Hemen o duyuruyu araya koyabilir miyim? Heyecanlı böyle. Ekip bana bakıyor. Duyuruyu yaptım mı yapmadım mı? Yapıyorum arkadaşlar. Topluluk ve komüniteler konusunu keşfetmek, öğrenmeye devam etmek ve dinlemek için aslında yarın harika bir fırsat var. Zirve kapsamında atölyenin workshopları da eş zamanlı olarak gerçekleşecek. Zoom üzerinden bunu yapabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Kayıt için chat'e bakabilirsiniz. summitimece.com adresini ziyaret edebilirsiniz diyorum ve Marcello diyelim mi? Evet, Marcello'ya geçiyoruz. Evet. Marcello, are you still there? We heard you've been with us all day. That's wonderful. I've been with you all day. I am blown away. I have loved it. I have a question to start. So what does image mean in English? It's, it's sharing? Collective sharing? It's in one word. Are you looking for just one word to represent image? No, I would like for our international audience to hear what this image means. It's actually one word that describes a place or an organization of people whereby they come together to create collaborative, collective action for goodness of all. And share. Well, that's beautiful. That's what I remember, and I think it's in a way it was such a rich day, such a wonderful day. So I've made a few notes. I've listened to everything. I don't want to summarize, but I'm going to just say a few things. So, for example, I was very impressed by a lot of young leaders, women leaders, the dynamism, the optimism that came from everyone. I really loved the session organized by the mayors. I think the mayor of Istanbul spoke so well about his efforts of greening the city, of involving and engaging citizens. Respect, he used words of respect. Respect the city, respect the people,
They were kind of his mantra. Very, very powerful words. And for some who may not know, Istanbul is the biggest city in Europe with 15, 16, 17 million people. So it's not easy to run a city respecting citizens and nature. So fantastic session. Green economy, renewable energy, I heard from the other municipalities. Really wonderful. The session that included Zorlu and Boyna as some of the big companies in Turkey. Zorlu talked about well-being, health, from evolution to revolution. Now that, of course, the pandemic is making us accelerate how we need to respond to these challenges. Very, very wise, deep words from two business leaders. There was a lady, Deniz Aykan, a student, next generation. She talked about how, in some ways, the online learning has been very valuable, but how the curriculum is still quite behind. She said 19th century curriculum, 21st century delivery. So there is a gap. How can we actually help the educational system be much more, up to date with some of the challenges that we were discussing here? UNDP, gentlemen from UNDP used words that became iconic, said from uncertainty to curiosity, to diversity, to well-being, to abundance, and to solutions. So how do we go away from this uncertainty to a very positive mode? Vodafone, Ekbank. Ekbank, I was blown away by this program they've done, including 15,000 young customers. Very, very kind of socially minded. And for a bank to work like that is really world class. And Vodafone Turkey, I need to speak to Vodafone Turkey because the way they are seeing the opportunity to digitize everyone in society, obviously people who are marginalized and women and the elderly, fantastic way of having impact as a business. Then I would continue with what, of course, John Elkington. John is always an icon. I would recommend people to buy his book and read his book about green swans because there's so much in there. J. Coon Gilbert, with his work, he talked about the world on fire. And I will remember at the end, he said, like the Indian goddess Ganesha with big ears and a small mouth. How do we need to have big ears to listen to each other and a small mouth, not talk too much, but listen and pick up the wisdom that comes from so many. Again, UNDP was wonderful with the SDG, Accelerator Lab, Impact Investing. I was really also blown away by this wonderful lady who I think now lives in Oxford, but she's working on the Impact Investing agenda for Turkey, which we have been discussing with Imeche over the last 2 or 3 years. Very, very important. This observatory for impact investing that is being set up, very important and wonderful for making concrete some of the things that will be discussed today. So my time is up. I wanted to finish with 2 observations. One is, I think that if we had our institutions really supporting companies that are providing a positive benefits, because too often we focus on the negative externalities, pollution, etc. But actually, many companies, and Vodafone was for me an example of huge positive externality. I think our governments need to recognize that we don't only want to tax companies, but we want to actually give them benefits for the good things they're doing for the world. So we could accelerate that program. And finally, I really think that making concrete, how do we cooperate with each other? Maybe we need new kind of organizations that are legally more like a public-private societal partnerships, which is going to be one of the subjects of tomorrow. How do we actually concretize this need to work together in partnership? So these are my reflections. I just really want to thank all of you and the host. I think Istanbul and Turkey have put on a world-class event that can really move the world forward. So thank you very much. Marcello, it was wonderful to close the day with you, really. I'm totally refreshed and ready for tomorrow, thanks to you. And you've also picked up on the optimist and dynamic mood of the day. That also triggered me on for more to come. And one of our panelists said, 10 times the action going forward. That's probably what we are loaded with today. Thank you so much for being here with us. And when you talked about collaboration, I think this was a wonderful example of collaboration too. Our notes just completed each other. I think that was wonderful. So we have an ongoing puzzle metaphor, as you know.
This was wonderful too. So it was like a three-part puzzle we completed together at the end of the first day. So we're really looking forward to beginning the day with you tomorrow morning. Wonderful. Well, thank you for your hospitality and every moderator was so charming and with kind, with such good energy. Quite amazing. So thank you very much. Thank you and see you tomorrow. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Sevgili izleyiciler, birinci günü heyecanla bitirdik. Yarın dört gözle yine sizle birlikteyiz olmayı umuyoruz. Yarın yine A sahnesinde başlayacağız. Sonra Evet. yine ayrılacağız. Yarın sabah buluşmak üzere. Evet, sabah birlikteyiz. Hoşça kalın. Hoşçakalın.